Erbil hakkında bildiklerinizi bir kenara bırakın. Çünkü bugün size haberlerde gördüğünüz Erbil'i değil, sokakta yaşayan Erbil'i göstereceğim. Şu an Orta Doğu'nun en eski yerleşimlerinden birinin tam merkezindeyim. Erbil Kalesi'nin üstündeyim. Burası Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti. Tarih, ticaret ve günlük hayat burada iç içe. Kalenin içi bugün kapalı ama etraftaki yaşam hiç durmuyor. Hemen aşağıda çarşılar, pazarlar, insanlar ve bambaşka bir şehir ritmi var. Birazdan Kayseri pazarına gideceğiz. Dar sokaklar, yerel esnaf, geleneksel ürünler, hepsi canlı ve hareketli. Sonra çok ilginç bir yere gireceğiz. Dolar pazarına. Evet, yanlış duymadınız. Açık artırmayla döviz alınıp satılan, milyonların el değiştirdiği bir piyasa. Paralar tezgahta açıkta duruyor ve hiç kimse tedirgin değil. Yerel halkın alışveriş yaptığı sebze meyve pazarına gidiyoruz. El arabasıyla çalışan çocuklar, Türkçe konuşan Iraklılar, günlük hayatın tam merkezinden sahneler. Bugün Erbil'i turistik olarak değil de olduğu gibi geziyoruz. Çanaksız TV izlemenin yeni adı FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube erişimiyle ve en önemlisi her ülkede kullanılabilir. FS1 TV Box. İyi seyirler diler. Herkese selamlar, ben Fuat Deri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, Erbil'e gelenler için ilk başlangıç yer burası, en mantıklı yer burası. Erbil Kalesi'ne çıkmak, buradan başlamak geziye. Ben de böyle Erbil Kalesi'ne çıktım, sizlere burayı göstereceğim. Arkadaşlar, kale kapalı, daha önce de kapalıydı, şu anda kapalı, giremiyoruz. Restorasyon çalışması devam ediyor. Burası çok büyük bir yer. Kalenin içinde yaşam vardı eskiden. Aileler, insanlar bu kalenin içinde yaşarlarmış. Ama sonrasında kalenin çevresine evler kuruldu, şehir yapıldı. Gördüğünüz gibi böyle burası eski çarşı, eski kalenin çarşısı, eski etrafta eski yerleşim yeri ve etrafına şehir kuruldu böyle. Haritada şöyle görünüyor. Haritadan baktığınızda Erbil'e özellikle daire şeklinde böyle küçülüyor. En ortasında, merkezinde, kalbinde bu kaleyi görüyorsunuz. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda dünyanın en eski sürekli yerleşim alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deyiz. Şehir hem tarihi, hem ticari, hem de kültürel açıdan bölgenin en hareketli yerlerinden biri. Kalenin içi bugün ziyarete kapalı ama etraftaki yaşam zaten başlı başına bir deneyim. Böyle bir çarşıyı gezelim, sizlere çarşıyı göstereyim detaylı bir şekilde. Ben buradaki fiyatları da soracağım sizin için. Sağda solda dikkatimi çeken bir şey olursa fiyatını sorarız. Dolarla, TL ile sizlere fiyatını söylemeye çalışırım. Şu anda bulunduğumuz yer çok böyle turistik bir çarşı değil. Daha çok böyle yerel halkın alışveriş yaptığı bir yer burası. İnsanlar buraya gelip alışverişlerini burada yapıyorlar. Burada geziyorlar. Daha çok burada takılıyorlar dediğim gibi. Bakın böyle exchange var. Buradan dolar bozdurabiliyorsunuz. Ben 148.000'den bozdurdum. 1.48 olarak hesaplayabiliyorsunuz onu. Burada şehir merkezinde güvenlik hissi yüksek. Yani insanlar rahat gezebiliyor. İnsanlar çok rahat. Bunu fark edebiliyorsunuz gezerken. Sadece burayı göstermeyeceğim sizlere. Sokaklara gireceğiz. Size sokakları da göstereceğim. Daha kalabalık yerlere gireceğiz. Orta Doğu'da sevmediğim bir şey var arkadaşlar. Trafik. Trafik acayip böyle bir şey. Yani bildiğiniz trafik kaosu var desem yeridir. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmanız gerekiyor. Geçerken araçlar üzerinize geliyor, durmuyorlar. Yani Orta Doğu genelinde böyle bir sıkıntı var maalesef. Ve çok araba var. Buradaki insanlara soruyorum. En çok şikayetçi oldukları durum bu. Çok araba olduğunu söylüyorlar. Aşırı derecede araba var. Ve zaten arabaların %80'i taksiler. Bu gördüğünüz krem rengi olanlar taksiler. Diğer Uber taksiler de var. Mesela şu gördüğünüz bunlar da taksiler olabiliyor. Ama bu renkte olanlar, onlar tam resmi olarak taksi olarak geçiyor. Daha önce geldiğimle şimdiki farkı söyleyeceğim sizlere. Buradaki polis, askerler, görevliler eskiden biraz daha böyle
şeydiler, kameraya karşı sıcak değildiler. Ama şimdi mesela kamera var elimde, geziyorum, onları bile gösteriyorum. Hiç sıkıntı şey yapmıyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Eskiden şey yapamazdın, böyle onları falan gösteremezdin. Şu anda mesela önümde bir tane güvenlikçi var. Onu bile gösteremezdim. Ama şu anda bir rahatlık hissi var üzerimde. Rahat bir şekilde kamerayla gezebiliyorum. Çekim yapabiliyorum. Bu da insanlar yardımsever arkadaşlar. Buradaki insanlar gerçekten yardımsever, misafirperverler. Güvenli bir bölge. Erbil'e gelip seyahat edebiliyorsunuz. Zaten turistik bir şehir, başkent burası. Doğuk da güzel. Zaho daha çok ticaretin merkezi olarak geçiyor. Zaho sınıra yakın olduğu için. Burada daha çok böyle biraz daha Arap kısmı var. O yüzden biraz daha farklı görebilirsiniz burayı. Ama çok böyle aşırı sıcaklık, aşırı misafirperverlik ya bana göre Zaho ve Doğuk tarafında daha fazla. Burada da var, insanlar yardımcı oluyorlar. Yani net söyleyeyim size. Gidin konuşun insanlarla. Yol tarifi falan sorun. Her türlü yardımcı oluyorlar. Ve insanlar rahat rahat gezebiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin. Herkes rahat bir şekilde gezebiliyor. Kısıtlama yok, bir şey yok. Şimdi böyle büyük bir pazara geldik. Burası şöyle söyleyeyim sizlere. Halkın sebze meyve satın aldığı, elbise vesaire, kuru yemiş satın aldığı bir yer. Daha çok burada böyle kuru yemişçiler, böyle dükkanlar, elbise satan dükkanlar var. Hediyelik eşyacılar var. Meyve sebze göreceğiz ileride. Klasik pazar arkadaşlar. Klasik, benim sevdiğim, en çok hoşuma giden bölümlerden bir tanesi. Pazar bölümü. Çok keyif alıyorum pazarı gezerken. Çünkü her zaman bunu söylüyorum. Diğer videolarımda da bunu dile getirdim. Yani bir ülkenin insanlarını daha yakından tanımak istiyorsanız mutlaka esnaflarla temas etmeniz gerekiyor. Esnaflar daha çok böyle pazar yerlerinde daha samimi, daha böyle misafirperver oluyorlar. Bak, Arapça konuşuluyor daha fazla burada. Yani genel olarak hep Arapça konuşmaları duyuyorum. Bakın burada böyle değişik çaylar var arkadaşlar. Fiyatlarını ben okuyamıyorum. Orta Doğu'yu gezeli yani çok uzun zaman oldu. Onların alfabesini, rakamlarını biliyordum. Ama şu anda çıkaramıyorum fiyatını. Arapça yazmışlar. Selamun aleyküm. Kelu çande ya? 10,000 dinare. 10,000. 10,000. Bu 10.000 dinarmış. Yani yaklaşık 9 dolar diyebiliriz. Dolar pazarındayız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz paralar hep açıkta. İnsanlar satış yapıyor. Genellikle çarşıda bunlardan var. Böyle sağda solda 100 metre 50 metre arayla. Ama burası tam bildiğiniz dolar pazarı, dolar çarşısı. Burada büyük paralar dönüyor. Açık arttırma gibi bir şey burası. Sanırım dolar alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ben tam anlayamadım ya. Hacı, apçe de bevede. دولار جمله Apçe de kina. دولار Dolar da robet dane tıkrına. Ha, ap da furşe. هو ده فلوس Va. Ap erzan da furşe, erzantır da furşe. Ha, tamam. Arkadaşlar bu açık arttırma dolar yani. Ben şu fiyata satıyorum, alan var mı diye. 10.000 doları falan satıyorum gibi alan var mı? Bakın insanlar. Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Burası döviz pazarı. Yerel halk arasında dolar pazarı olarak biliniyor. Burada döviz alım satımı açık şekilde yapılıyor. Açık artırma usulü çalışan yerler var. Çok hızlı işlem dönüyor. Bakın şuraya. Paralar açıkta duruyor. Poşetlerle dolar ve Irak dinarı taşınıyor. En şaşırtıcı tarafı ise insanların çok rahat olması. Tezgahta para var ama başında kimse yok. Bizim alışık olduğumuz güvenlik refleksi burada çok daha gevşek. Yerel ticaret güven ilişkisi üzerine kurulu gibi görünüyor. Abi insanlar çok rahat burada. Parayı getiriyorlar, götürüyorlar, ellerinde taşıyorlar, tezgahta bırakıyorlar. Hiç kimse paraya dokunmuyor. Çok da kalabalık. İnsanlar para çalınır, bir şeyler çalınır korkusu yok. Tezgahın üstüne bırakıp rahatına bakıyorlar, oturuyorlar. Bakın hala burada açık artırma dolar devam ediyor. Bak abi bağırıyor oradan. Şu fiyatı alırım diyor. Şu fiyatı alırım diyor. Bak fiyatı arttırdı.
Giden çuvalı gördünüz mü arkadaşlar? O giden çuval şimdi sordum kaç dolar ediyor diye 100.000 dolarmış. Yani adam sırtında 4 milyon 500 bin TL taşıyor. 4,5 milyon taşıyor adam sırtında çocuk. Mesela bu gördüğünüz deste şu anda kaç dolar bilmiyorum ama soracağım bunu. Şöyle desteleri koymuş. Hiçbir şekilde yani dikkat de etmiyor. Yani böyle elime alsam adamın umrunda bile olmaz. Alamıyorum çünkü bu 1, 2, 3, 4, 5 taneyi böyle birleştirmiş. Abi insanlar o kadar yoğun ki yani gittiğim tezgahlarda fiyatını soracağım. O destelerin fiyatını soracağım. Soramıyorum. Her gittiğimde bir şey var, bir doluluk var, bir kalabalık var. İnsanlar, adamlar dolar almaya, satmaya çalışıyor. Çok şey yapamadım, soramadım. Ama burası biraz bir tık daha sakin geldi bana. Burada ben sorabilirim. Tezgahta adam yok. Mesela bu kaç dolara tekabül ediyor? Ev çende dolara ev ha? Ev yani çend dolara? Ev ya ha? Çend dolara? Kaç? Ev desten. نظم Tu ne zanni? نهارم لطمئن نظم Vaynin. ساعة بيليرن يا Çıva. Adam burayı bırakmış gitmiş. Onlar da bilmiyor. Adam tezgahını böyle bırakmış gitmiş arkadaşlar. Yani şeye bakar mısın? Güvene bakar mısın? Şu arkadaşa. Selamu aleyküm. Merhaba şara. Abi ev çand dolara ev o havle? 5,000 dolara. 5 مليون دينار 5 milyon. Dehe çand dolar? Bunu zanayım. Bu 5 milyon dinarmış. 5 milyon dinar ne kadara tekabül ediyor? Ben hesaplayacağım hemen hızlı bir şekilde. 3.400 dolara tekabül ediyor. 3.350 dolar gibi diyebiliriz. 3.350 dolardı o deste. Bakın çuvallarla paralar gidip geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abiyi takip edelim. İçerisi hem çok güzeldi hem de biraz gergindi insanlar çünkü dolar bir kalkıyor bir iniyor. Zarar edenler var, kar edenler var. Kar edenler mutlu oluyor. Çok çekim yapamadım çünkü herkes gergin. Paraları göstermeye çalıştım bir şekilde, görüntüler almaya çalıştım. Birkaç kişiyle de konuşmaya çalışıp bilgi aldım. Benim şaşırdığım insanlar nasıl kazanıyor buradan? Binlerce yani insan geliyor buraya. Dolar satıp alanlar, kar etmeye çalışanlar veya dövizciler nasıl bundan kar edebiliyor? Yani bu sirkülasyon nasıl devam ediyor? Mesela ben kendimi orada buldum. Orada dolar sattığımı hayal ettim. Çıtki çani. Başı. Başı. Serçava. Alo. Merhaba işlere. Sağ ol. Serçava. Çocuklar eskiden ben de bu işi yapıyordum arkadaşlar. El arabalarıyla Cizre'de memlekette çocukken böyle gidiyordum sabah erkenden hale gidiyordum, pazara gidiyordum. İnsanların eşyalarını taşıyıp evlerine kadar götürüyordum. Karşılığında para alıyordum. Böyle bu çocuğun yaptığı gibi. Mesela şu anda bu arkadaş şeyi bekliyor, abiyi bekliyor. Evine kadar götürecek bunları. Kuvat beşlara. Hacet Türkiye mi? Arabi. Arabi. Her çoğu. Böyle ben o günleri hatırladım. Bakın çocuklar çok şey yapıyor. Gülüyorlar, seviyorlar kamerayı. Çocuklar görünce mutlu oluyorlar. Bir de turist görmeye çok alışık değiller arkadaşlar. Buraya çok böyle dünyanın her yerinden turistler gelmiyor. Genelde Türkiye'den daha fazla geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Erbil, Kürtçe adıyla yani Havler genel olarak güvenli ve düzenli bir şehir görüntüsü veriyor. Irak denince birçok kişinin aklına karışıklık geliyor. Ama kuzey bölgesi yani Kürdistan bölgesel yönetimi idari olarak farklı bir yapıya sahip ve günlük hayat oldukça normal akıyor. Türkiye'de 9 sene kaldım abi. Senin adın ne? Yusuf abi. Yusuf. Sen Türkiye'de 9 sene. 9 sene kaldım abi. Sen kaç yaşındasın? 14 abi. 14 yaşındasın. 14 abi. 9 sene niye kaldın Türkiye'de? Öyle kaldık abi oraya. Aileyle mi? Evet abi. Gittik. Gezmeye gittik.
Sonra durumlar orada iyi dedik. Orada kaldık. Sonra buraya geri geldik. Önce gezmeye gittiniz. Sen çocuktun tabii o Evet, zamanlar. evet abi. Aileyle gittin. Evet abi. Orada yerleştiniz, kaldınız. Evet Hangi abi. şehir? Evet abi. Şehir hangisi? Düzce Kirmit Ocağı Mahallesi abi. Nerede? Düzce'de kaldım. Düzce. Evet abi. Kirmit Ocağı Mahallesi'nde kaldık. Azize Mahallesi'nde okudum abi. Orada okudun. Türkçen çok güzel. Öyle abi. Ne zaman geldiniz buraya? Vallahi abi bilmiyorum ki. Ya, herhalde bir ay oldu. Bir ay oldu. Yok bir ay değil de bir sene. Ha, daha yeni geldiniz. Niye geldiniz? Bir Niye sene, döndünüz? Bir sene oldu abi. Niye Vallahi döndünüz? bilmiyorum ki abi. Geldik işte. Buraya geldik işte abi. Orada baba, anne ne iş yapıyordu? Çalışıyorlardı abi. Babam inşaatta çalışıyordu. Ben de buraya geldim. Babam inşaatta çalışıyordu. Sonra hepimiz buraya geldik. Baban da geldi mi? Hepimiz geldik abi. Hepiniz geldiniz. Zor mu oldu orası artık? Pahalı oldu abi. Pahalı oldu artık. Çok pahalı oldu Evet, abi. evet. Kiralar uçtu. Öyle abi. Yapamadınız. Burada nerede kalıyorsunuz? Erbil'de. Evet abi. Dağların orada kalıyoruz. Şarabot'ta kalıyoruz. Uzak mı buradan? Uzak abi otobüse gidiyorum. Sen nasıl otobüste gidiyorsun, geliyorsun? abi. Burada ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. El arabasıyla. Evet abi. İnsanların bu mesela çocuklar, çok çocuk var böyle çalışan. Herkes Bunlar- böyle bu işi Evet yapıyor abi, değil bunlar mi? hepsi çalışıyor. Hepsi Bunlar da poşet satıyor abi. Bunlar da arabada çalışıyor. Bu da poşet satıyor abi. evet. Bunlar da arabada çalışıyor işte abi. Harçlıklarını çıkarmaya çalışıyorlar. Evet abi. Sen çalışıp ne yapıyorsun parayı? Anneme veriyorum abi. Annene veriyorsun. Evet abi. Kirada mı oturuyorsunuz burada? Evet abi. Yok şeyde oturuyor. Köyde oturuyor. Köyde kendi eviniz değil mi? Evet abi. İyi, iyi, güzel. Bunu ne kadara mesela bir tane adamın eşyasını taşıdığında Abi sana valla- ne kadar veriyor? Kaç valla dolar, ne kaç kadar dinar? veriyorsa alıyoruz abi. Gönüllerinden ne koparsan ne kadar alıyorsun mesela örnek? Vallahi abi. Alıyoruz abi. Ne kadar veriyorlarsa alıyoruz abi. Yani 1 dolar, 2 dolar yani ne kadar? Yok abi, 1000 kadar. dinar, 2000 dinar. 1000 veriyorlar, 2000 veriyorlar. Bazıları zengin oldukları için 5 veriyorlar, 10 veriyorlar. Uzağa götürüyorsun ama bayağı. Yok abi şu otoparklara Arabaya kadar götürüyorsun. Evet, evet güzel abi. güzel, aferin. Aferin. İsim neydi dedin? Yusuf abi. Yusuf. Çok memnun oldum Yusuf. Eyvallah abi. Var mı bir isteğin? Yok abi teşekkür ederim. Valla. Şartlar zorlaşınca, ekonomik biraz şey olunca, kötü olunca insanlar Türkiye'den kaçıyor. Yani kendi memleketlerine geri dönmüşler her biri. Çocuk da harçlığını buradan çıkarıyor. Artık okuyor mu onu sormadım. Okuyordur muhtemelen burada. Çünkü şu anda tatil mi bilmiyorum. Okul var mı onu da bilmiyorum. Gördüğünüz üzere böyle eşyaları taşıyorlar, götürüyorlar evleri. Şimdi arkadaşlar benim neden pazarlara geldiğimi anladınız mı bu bölümde? Yani pazarlara geldiğimde enerjim yükseliyor benim. Daha çok böyle keyif alıyorum. Çünkü insanlar daha sıcak yaklaşıyor, konuşmaya çalışıyorlar. Bir turist görünce, hele ki böyle elinde bir kamerayla olan bir turist olunca daha da çok böyle güler yüzlü, misafirperverlik gösteriyorlar, sıcak yaklaşıyorlar. Bu gördüğünüz balığın kilosu arkadaşlar 5000 Irak dinarına tekabül ediyor. Yani bu da yaklaşık 3 dolar falan. 3 dolar diyebiliriz balığın kilosu. Ben eti tavuğu falan sormadım ama genel olarak et ve tavuk fiyatı da çok uygun, çok ucuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada böyle kurabiyeler, pastalar da var aynı şekilde. Tropikal meyve burada çok fazla. Dediğim gibi burada üretim yok. Irak'ta üretim yok. Irak'ta hep dışarıdan geliyor ürünler. Ya mesela bu gördüğünüz yağ Türkiye'den geliyor, zeryan. Sahibi de Cizreli bu arada. Türkiye'den, Çin'den, Hindistan'dan, İran'dan geliyor bu ürünler. Meyveler, sebzeler, gıda ürünleri, yani aklınıza gelebilecek her şey dışarıdan geliyor. Ne okey yak dolar ne? Şu gördüğünüz muzların kilosu 1000 dinarmış arkadaşlar. Yani bu da yaklaşık 1 dolar bile değil, yani 80 sent diyebiliriz. Keyfalek. Çavani. Başı. شو القناة؟ Ha? YouTube. YouTube. يوتيوبر؟ Ha. Navet açıyor. Navet açıyor. عبد الله. Abdullah Acı Fuat. Acı Türkiye temel. Türkiye temel. Türkiye zani? Türkiye. تركي؟ Aha. Aswede temel vedi. Gördüğünüz üzere yani spontane gelişiyor olaylar. İnsanlar sıcak sıcak arkadaşlar, sıcak yaklaşıyor. Bak bak. Bay bay.
Buradaki çocukların geneli arkadaşlar büyüyorlar. Yani sokakta büyüyorlar. Bir de gerçekten ticareti öğrenerek büyüyorlar. Sürekli çalışıyorlar yani. Çocuğu gördünüz. Çocuğun yaşı belki 6-7 yoktur. Burada el arabasıyla iş yapmaya çalışıyor. Para kazanmaya çalışıyor. Bu çocukların okulda olması gerekiyorken burada harçlıklarını çıkarıyorlar. Erken yaşta olgunlaşıyorlar. Fakat yani hem iyi hem kötü. Kötü tarafı çocukluğunu yaşayamıyorlar. Okula gitmiyorlar, okulu görmüyorlar. Eyvallah. Şu anda Kuyumcular Çarşısı'na geldim. Pasajına geldim daha doğrusu. Burada ben altın fiyatını soracağım. Ayarları düşük olduğunu biliyorum. 18 ayar, 21 ayar, 14 ayar falan satıyorlar. Ama gram soracağım. Bakalım buradaki altın fiyatı ne kadar? 1 gram kaç dolar, kaç TL tekabül ediyor? Hep beraber öğrenelim. Son zamanlarda altın çok yükseldi, çok düştü. Zarar eden oldu, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha da fakir oldu. Borcu olanlar için çok kötü oldu altının yükselişi. Altını olanlar için çok iyi oldu. Bu bayağı bir parlıyor ya, çok güzel de parlıyor. Altın güzeldir. Böyle sakin olan bir dükkana gireceğim, fiyatını soracağım. Selamun aleyküm. سلام ورحمة الله. Çava baş inşallah. باش حياتم Kardeşler razı be, terabi. سلامت بي Serçe bu. Şahit Başım. hayat. Tamam. Kirmancı zannet هاك ما في çende 1 gram evi. بدولار بيدين يعني Az tıkarım işe bakayım. Eyvallah arkadaşlar. Navet ahir? احمد Ahmet abi, Acı Fuat. Gelik memnun. شابي من 1 gram çand doları? دولار Bəli. 140 دولار 140 dolar Ha. bir 1 gram. 1 جرام Çand iyara? عيار بستويك 21 era iyara. 24 ayar haya cem hava? نينا Çand haya? بس بستويك Sa 21 ya. Baz 21. Ha, baz 21 ya. Nifliyle hene çte veli. ليرة Lile haya. Ha 21 era çand gram ha? أبا 5 جرام 5 gram. Böyle. Afya Arak ya. أبي فيديو بقى. ليرة دروزك ليه Şöyle. حفصته بستوهاش دولار Gelik Sohbet Ahmet abi. Serçavna yaşa Kudeşler razı be. Eyvallah. Fiyatlar bu şekilde. O Cumhuriyet altınıydı o. Lile yani o lile diyoruz Kürtçe'de. Nif lile var. Lile var bir de diğerini unuttum vallahi. Sizlere buradaki 21 ayar altın fiyatını da gösterdim. Altından çok anlamıyorum. Yani hiç altın almadım. Maalesef yatırım yapmıyorum. Keşke yapsaymışım. Sizce altın fiyatı nasıl? Hani yorumda yazarsanız çok sevinirim. Ucuz mu pahalı mı? 21 ayara göre alınabilir mi? Alınmaz mı? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ben sizlere buradaki altın fiyatını da göstermiş oldum. Şimdi böyle bir kalabalık var burada. Ne? Arkadaşlar daha önce de buraya gelmiştim çay içmeye. Çok eski videolardan. Tekrardan buraya geldim, çay içmeye geldim. Bak aynı abi duruyor, hatırlıyorum abi ya. Selamun aleyküm. Fuat Beşavara. Çoğunlukla boş inşallah. Selam. Fuat Beşavara mı? Kudeşler razı be. Selamun aleyküm. Abi miydi? Kudeşler razı be. Gelek sağ olun. Şöyle bir ortam var. Selamun aleyküm. Güzel bir ortam arkadaşlar. Samimi. Herkes çay içmeye geliyor. Böyle burada zaman geçiriyorlar. O da herhalde de. Burada şekerleri kıtlama veya içine katıyorlar. Bir de şekerleri biraz daha farklı oluyor. Bakın orada sarı renkte şeker var. O şekeri kullanıyorlar. Beyaz da var. Sarı renkte. Aromalı oluyor onlar. Şöyle fotoğraflar var. Bakın dededen oğluna, oğlundan diğer oğluna, diğer oğlundan abiye geçmiş böyle çaycılık. Gördüğünüz gibi fotoğraflar var. Şimdi çok güzel otantik bir çayhanedeyiz. Burası 1924'ten beri açık. Böyle yerler bir şehrin hafızası gibi oluyor. Sadece çay içilen yer değil, sohbet edilen, haber konuşulan, insanların buluştuğu noktalar. Çay kültürü burada çok yaygın.
İnce belli bardak değil. Genelde bu tarz cam bardaklarda servis ediliyor. Yani aromalı şeker. Bu sade. Sade. Burada şey var. Bal mı? Ya diyor bir şey yok mu ama bu kahve gibi bu sade. Ha, bu kahve tadı var. Renk- Birazcık kahve. Yo, yo. Ha, kahve. Ben Sadece rengi renk. var. Ha, sadece renk farkı. Bir aroması falan yokmuş. Sadece renk farkı var. Şöyle çayı getiriyorlar. Yanında da şeker var. Ben şeker kullanmıyorum ama kıtlama olarak bir tanesini deneyebilirim bu şekilde. Şöyle direkt ağza atıyorsunuz. Ve çay. Normalde buradaki halk buraya kadar şekeri dolduruyorlar. Belki daha fazla değil mi? Yarısına kadar getiriyorlar. Yok yok. Onu azalttılar. Buraya Eskiden kadar çok şeker fazlaydı. getiriyorlar. Eskiden buraya kadardı. Evet aynen. Eskiden böyle. Evet. Herkes tatlı istedi. Hı hı. O yüzden. Şimdi azaldı. Şimdi yok. Hı. Yani daha insan Gerçekten. var. Memnun ama. Daha insan var şeker yemiyorsun. Zararlı çünkü. Zararlı. Böyle. Kahveden çıktım. Kahvede biraz oturdum, sohbet ettim oradaki insanlarla. Biraz böyle insanları falan gözlemledim. Çok hoş bir ortam. Arkadaşlar 16 derecelik bir hava sıcaklığı var. Sıcak yani sıcak. Vallahi şu an akşamüstü yine sıcak. Böyle ılıman geçiyor. Buranın havası böyle ılıman geçiyor. Şu anda bir tezgahın başındayım. Burada böyle sakız satıyor abi. Bu sakızmış bu şekilde. Bunu parçalayıp çiğniyorsun. Avcı sakızı ne? Hammi valena. Hepsi sakızmış böyle bu şekilde. Küçük şekilde var. Bu şekilde. Ev dermanı o ya. أول شكزة بس نعناع Ev çende yak. بالضبط Hazır ki. Bir tanesi 1000 yani yaklaşık 30 lira falan. Şu anda bir tane aldım. Küçüğünden aldım. Bu da 1000 dinarmış. Bu da 1000 dinarmış. Bu da 1000 dinarmış. Yani bu da farklı bir şey. Bunu hiç denemek istemiyorum. Bu çok büyük gelir. Şöyle küçüğünden aldım. Bunu deneyeceğim. Hamiş ki. لا لا عندهم Hiç ki. Saat baş mı? Aldım. Biraz biraz acı bir tat var. Tatsız yani böyle. Nasıl acı dediğim böyle acılı değil. Tatsız bir tadı var. Tatlı değil yani. Aromalı, hiç aromalı değil. Sade bir tat. Tükürmek istiyorum, tüküremiyorum yani. Çok ilginç bir deneyim oldu bence. Yani gittiğim ülkelerde ilginç yemekler, tatlar deniyorum. Bu da ilginç sakızlardan biri oldu. Hayatımda bu kadar değişik bir sakız denememiştim. Çiğnememiştim. Ağızda bir tatsız bir tat bırakıyor. Ben devam edemeyeceğim. Anda kalabiliyor musun diye soranlarımız olmuştu. Anda kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben elimden geldiğince kamerayı elime almamaya çalışıyorum. Kamerayı kapatıp böyle şuraya böyle oturup insanları gözlemliyorum, seyrediyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın öyle insanlar geçiyor. Sağda solda çay içenler var, sohbet edenler var. Böyle kulak misafiri oluyorum. Burada arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim. Beraber yemek yiyeceğiz, eve geçeceğiz hemen. Benim size gösterdiklerim bunlardı. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ama çok pırpır oluyor arkadaşlar. Burayı, bu ışıkları yılbaşı için yapmışlardı. Böyle kalmış, bozmamışlar. Gayet güzel. Şu anda pırpır oluyor 60 FPS'te çektiğim için. Hatta 60 değil de 30 FPS'te çekmeme rağmen pırpır oluyor. O da Irak elektriğinden dolayı. Çok düşük voltaj elektriği kullanıyorlar. Aynadan da çeksene. O aynadan çok daha güzel görünüyor. Günü akşam ettik arkadaşlar. Ben böyle oturdum. Çay kahve içtim orada. İnternete bağlandım. İnternete baktım. Çünkü bugün benim internete son girişim olacak. İran'a gireceğim. Yarın İran'a girdikten sonra internete erişemeyebilirim. Şebeke olmayabilir. Bakalım.